İklimraporu.com'dan haftanın iklim ve karbon gündemine hoş geldiniz. Merhabalar. Bu hafta biraz kağıt üzerindeki kurallarla sahadaki gerçeklik arasındaki o devasa farkı konuşacağız gibi görünüyor. Evet, oldukça derin bir konu. Bir yanda Avrupa'nın inanılmaz detaylı düzenlemeleri var. Kesinlikle. Her ürüne neredeyse dijital bir kimlik kartı çıkarma planları, otomotiv devlerine artık sadece fabrikan değil, sattığın araba da sıfır olacak demeleri falan. Diğer yandaysa bu kurallardan belki de hiç haberi olmayan bir toplum ve iklimin ani şoklarını tamamen ıskalayan ekonomik modeller var. İşte bu iki dünya arasındaki çatışmanın sizin için, bizim için ne anlama geldiğini gelin birlikte çözelim. Ve başlamadan hatırlatalım, bu sohbetteki tüm haberlerin kaynaklarına ve detaylarına iklimraporu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk durağımız Brüksel. Avrupa Birliği sanayiciler için oyunun kurallarını kökünden değiştiren bir şey getiriyor. Dijital ürün pasaportu. Evet, DPP. Yani kısaca artık piyasadaki her ürünün bir nevi dijital bir soy ağacı, bir kimliği mi olacak? Aynen öyle. Bu pasaportta bir ürünle ilgili aklınıza gelebilecek her şey olacak. Ham maddesi nereden gelmiş, hangi şartlarda üretilmiş, tamir edilebilir mi, ömrü dolunca ne olacak, nasıl geri dönüştürülecek? Her şey. Bütün bilgiler. Amaç tam şeffaflık. Tüketici bilsin, denetleyici görsün istiyorlar. Peki bir saniye, bu dijital pasaport kulağa yani biraz da gizli bir ticaret engeli gibi gelmiyor mu? AB aslında benim kurallarımla oynamayanı, benim standartlarımı tutturamayanı pazarıma sokmam mı diyor. Çok yerinde bir soru. Yani bu Türk sanayicisi için bir uyum sürecinden çok bir elenme süreci olabilir mi? Aslında evet, bir filtre mekanizması bu. Ama AB'nin kendi açısından baktığımızda mantığı şu. Ben kendi yeşil dönüşüm hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum ve pazarımda satılan ürünler yüzünden bu hedefleri riske atamam. Anlıyorum. Yani bu aslında o bildiğimiz üret, sat, unut modelinin resmen sonu demek. Bugüne kadar şirket ürünü satardı, sorumluluğu biterdi. Şimdi öyle değil. O ürünün dijital hayaleti peşini bırakmayacak yani. Çok güzel bir benzetme, aynen öyle. O ürün geri dönüşüm kutusuna girip oradan çıkana kadar o dijital hayalet şirketin peşinde olacak. Bu sorumluluğun tanımını baştan yazıyor resmen. Peki bu pratikte nasıl olacak? Yani ben İspanya'da bir tüketici olarak Bursa'da üretilen bir tişörtün, pamuğunun diyelim ki Özbekistan'dan geldiğini telefonumdaki bir QR kodla mı göreceğim? Hedef tam olarak bu. İlk aşamada batarya, tekstil, geri dönüşüm gibi daha kritik gördükleri sektörlerle başlayacaklar. Tabii ki bir gecede olmayacak ama yön burası. İşte bu durum şirketler için devasa bir veri yönetimi sorunu demek. Tabii. Tedarik zincirinizin her halkasını, her tedarikçinizin tedarikçisini bilmek ve raporlamak zorundasınız. Düşününce bile karmaşık. Anladım, yani bu artık Excel tablolarıyla falan çözülebilecek bir iş değil. Kesinlikle değil. İşte iklimraporu.com gibi kurumsal, ESG ve karbon yönetim platformları tam da bu noktada devreye giriyor zaten. Bu tür platformlar şirketlerin hem sınırda karbon düzenlemesi olsun hem de bu yeni dijital ürün pasaportu olsun. Bu gibi zorunluluklara uyum için gereken tüm veriyi tek bir yerde toplamasına, analiz etmesine, raporlamasına imkan tanıyor. Yani bu yeni dönemin dijital altyapısını kuruyorlar aslında. Bu şeffaflık baskısı, yani ürünün tüm yaşam döngüsünden sorumlu olma hali sadece tekstil veya bataryada değil sanırım. Asıl büyük sarsıntı Avrupa'nın sanayi devi otomotiv sektöründe yaşanıyor gibi. Kesinlikle. Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi yani SBTi, otomotiv şirketlerinin net sıfır hedeflerini nasıl belirleyeceğine dair kuralları sıkılaştıran bir taslak yayımladı. Ve bu taslağın merkezinde tek bir kavram var: Kapsam 3 emisyonları. Kapsam 3'ü sık sık duyuyoruz ama dinleyicilerimiz için kısaca bir daha hatırlatalım mı? Tabii ki. Kapsam 3, bir şirketin kendi fabrikasından, bacasından çıkan duman değil. Sattığı ürünlerin kullanımından kaynaklanan emisyonlar. Yani bir otomobil üreticisi için yollarda gezen milyonlarca arabanın egzozundan çıkan duman. Tam olarak bu. Ve SBT'nin yeni yaklaşımı devrim gibi. Diyor ki, senin asıl sorumluluğun fabrikan değil, sattığın arabanın egzozu. Hatta daha da ileri gidiyor, düşük emisyonlu araç gibi ara formüllerini artık pek kabul etmiyor. Hedef net yani. Hedef net, sıfır emisyonlu araç, yani ZEV.
Artık hedef emisyonu azaltmak değil, tamamen sıfırlamak. Peki bu kapsam 3'ü ölçmek neden bu kadar zor? Yani bir araba satıldıktan sonra kimin onu nerede, ne kadar, nasıl kullandığını takip etmek neredeyse imkansız, değil mi? Kesinlikle. İmkansıza yakın. İşte bu yüzden SBT de şirketlerden tek tek takip beklemiyor. İstatistiksel modelleme ve ortalama kullanım senaryoları üzerinden hesaplama istiyor. Tartışma da orada başlıyor zaten. Tabii. Hangi ortalama sürücüyü baz alacaksınız? Almanya'da otobanda hız yapanı mı, İstanbul trafiğinde dur kalk yapanı mı? Bu otomotiv şirketleri için yepyeni ve çok karmaşık bir muhasebe alanı demek. Türkiye'deki ana ve yan sanayi ihracatçıları için de bir alarm zili o zaman bu. Hem de en üst perdeden bir alarm zili, stratejilerinin merkezine elektrifikasyonu hem de çok hızlı bir şekilde koymak zorundalar. İşte, kurallar dünyası böyle. Brüksel'de neredeyse her molekülü takip etmeye çalışan inanılmaz detaylı düzenlemeler yapılıyor. Evet. Şimdi madalyonun öbür yüzüne dönelim. Gerçekliğe. Türkiye'deyiz. İklim Haber ve Konda Araştırma, Türkiye'deki iklim değişikliği algısını ölçen yeni bir rapor yayımladı. Evet ve sonuçlar bu kural gerçeklik uçurumunu o kadar net gösteriyor ki. Rapora göre Türkiye'de her 10 kişiden 9'u iklim değişikliğinin var olduğuna inanıyor. Bu müthiş bir oran aslında. Harika bir oran. Yani farkındalık çok yüksek. Sorunun varlığında hepimiz hemfikiriz. Aması var. Aması var, evet. Raporun en çarpıcı bulgusu şu. Katılımcıların yarısından fazlası, yani %54'ü, 2025'te mecliste kabul edilen iklim kanunu hakkında ya hiçbir şey bilmiyor ya da çok az şey biliyor. Bu inanılmaz bir çelişki. Sanki evimizin çatısının aktığını hepimiz görüyoruz, endişeleniyoruz ama çatıyı tamir etmek için çıkarılan yasadan, gelen ustadan haberimiz yok. Mükemmel bir özet. Durum tam olarak bu. İnsan bu kadar farkında olduğu bir sorunun çözümünü neden merak etmez, değil mi? Yani özetle sorun var diyoruz ama çözüm için atılan en somut, en kapsamlı yasal adımdan bir haberiz. Farkındalık bilgiye ve eyleme dönüşemiyor bir türlü. Kesinlikle. Bu sadece vatandaşın değil, politika yapıcıların da karnesi aslında. Demek ki sadece yasa çıkarmak yetmiyor, o yasanın ne işe yaradığını, hayatımızı nasıl etkileyeceğini de anlatmak gerekiyor. Bu bilgi ve farkındalık arasındaki makası Kapatamazsak, Brüksel'de yazılan en sofistike kuralların bile toplumda bir karşılığı olmayacak. İşte bu bilgi boşluğu bizi çok daha büyük ve tehlikeli bir başka kör noktaya getiriyor. Nereye bağlıyorsun konuyu? Finans dünyasına. Bu hafta yayımlanan yeni bir rapor, devletlerin merkez bankalarının kullandığı ekonomik modellemelerin devasa bir hatasına dikkat çekiyor. Tıpkı bizim toplumun iklim kanununu bilmemesi gibi, bu ekonomik modeller de iklim krizinin gerçek doğasını bilmiyor. Ya da daha doğrusu görmezden geliyor. Nasıl yani? Ne yapıyorlar ki? Şöyle ki bu modeller iklim krizini yavaş yavaş ısınan bir tenceredeki kurbağa gibi görüyor. Krizi her yıl ekonomiden küçük bir yüzdeyi tıraşlayan, yavaş, doğrusal, tahmin edilebilir bir süreç olarak ele alıyorlar. Oysa gerçek iklim krizi bu değil. Gerçek iklim krizi, tencereye aniden bir kova buzlu su veya kaynar yağ dökmek gibi. Vay, bu çok çarpıcı bir benzetme. Tam olarak bu. Modeller ani şokları, o büyük selleri, kuraklıkları, bir anda tedarik zincirlerini koparan aşırı hava olaylarını hesaba katmıyor. Tamamen ıskalıyorlar yani. Tamamen. Ve raporun uyarısı çok net. Bu hatalı, bu kör yaklaşımlar küresel bir finansal çöküşü tetikleyebilir. Ve altını çizerek söylüyorlar. Böyle bir krizden çıkış 2008'deki finans krizine hiç benzemeyecek. Neden? Çünkü o zaman merkez bankaları devreye girdi, bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar bastı. Ama bu kez gezegeni kurtarmak için bir para basma seçeneğimiz olmayacak. Kurtarılacak bir banka yok, kurtarılacak tek bir gezegen var. Bu gerçekten ürkütücü bir senaryo. Yani hem en tepedeki ekonomik modellerimiz hem de en aşağıdaki toplumsal algımız krizin gerçekliğiyle uyumlu değil. Arada dev bir boşluk var. Maalesef durum bu. Ve en büyük riskimiz de işte bu boşluk. Ana gündemimizdeki bu 3 kilit başlık bu büyük resmi çok net ortaya koydu gerçekten. İstersen şimdi bu haftanın ajansına düşen diğer bazı önemli gelişmelere de kısaca bir göz atalım. Elbette. Bakalım. Yine kurallar ve hedeflerle ilgili bir gelişme.
Avrupa Birliği, geçen yılki iklim zirvesinde istediği sonuçları alamayınca küresel iklim diplomasisindeki stratejisini gözden geçirme kararı almış. Evet, bu durum Türkiye gibi komşu ülkelerle olan yeşil dönüşüm diyaloglarının tonunu da değiştirebilir önümüzdeki dönemde. Çin tarafındaysa o bilindik ikilem sürüyor. Ülke bir yandan rüzgar ve güneş enerjisi kurulumunda rekor kırıyor. Diğer yandan sadece 2025'te 50'den fazla yeni kömür santralini devreye soktu. Enerji güvenliği kaygısı küresel hedefleri baltalamaya devam ediyor. Yurt içine dönersek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK 11 yeni lisans vermiş. Bunların içinde küçük ama önemli bir detay var. Nedir o? Bir tane de şarj ağı lisansı. Bu, Türkiye'de elektrikli araç altyapısının genişlemeye devam ettiğinin somut bir işareti. Güzel haber. Dış politikada da bir enerji yakınlaşması var. Türkiye ve Mısır, LNG ticareti, yenilenebilir enerji gibi konularda işbirliğini derinleştirme kararı almış. Bu, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği açısından önemli. Son olarak da denizlerimizden 2 haber var. Deniz Karşifi adlı insansız su altı aracı, Akdeniz ve Marmara'da deniz suyu sıcaklıklarının arttığını ve Marmara için müsilaj tehdidinin sürdüğünü doğrulamış. Ve yine İklim Haber'de yayımlanan bir yazı dizisi de Çanakkale ve Kocaeli gibi deniz kentlerinin kirlilik ve sanayileşme yüzünden denizle bağlarının nasıl koptuğunu çok çarpıcı bir şekilde anlatmış. Üzerinde düşünmemiz gereken bir konu bu da. Evet, bu haftada iklim ve karbon gündeminin öne çıkan başlıkları bunlardı. Gerçekten de soyut kurallar dünyasıyla somut yaşam arasındaki o büyük uçurumu gördüğümüz bir hafta oldu. Bu haftanın bize bıraktığı en temel düşünce sanırım şu. İster bir ürünün dijital pasaportu olsun, ister bir şirketin emisyon hedefi, ister iklimin ekonomik modelleri etkisi. Artık her şeyin temelinde doğru veriyi toplamak, yönetmek ve en önemlisi bu veriyi doğru yorumlayarak gerçeklikle yüzleşmek yatıyor. Gördük ki en büyük tehlike verinin yokluğu değil, veriye rağmen içinde bulunduğumuz durumu görmeyi reddeden o kör noktalarımız. Çok doğru bir özet oldu. Haftanın tüm gelişmelerinin detaylarına ve haber kaynaklarına iklimraporu.com'dan ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta yeni gündemle buluşmak üzere. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.